Aysun Öz'e başka şeylerden merhabalar. Bugün çok güzel bir konu üzerinde konuşmak istiyorum demek isterdim ama konu o kadar güzel değil de haber çok güzel. Evet, Kurtuluş filminin yönetmeni ve değerli oyuncularıyla birlikteyiz. Bizi Berlin Film Festivali'nde çok gururlandırdılar ve şimdi ayaklarının tozlarıyla da programımıza konuk oldular. Filmi elbette Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Gökten ve yönetmen Emin Alper'le konuşacağız. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok tebrik ederiz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun. Slogan değil, atmosferin öne çıktığı bir film diyebilir miyiz? Dediğiniz gibi bu bir dünya meselesi filmi. Hani eğer Kurak Günler bir Türkiye tablosuysa ki tam da dediğiniz gibi gerçekten bu hikaye bir dünya tablosu. Dünyanın nereye gittiğine, gideceğine, nereye gitmiş olduğuna. Çünkü bu hikayede geçmişte yaşananlara da çok referans var. Hepsi gizli, çok açık değil ama geçmişte yaşanan büyük suçlara da diyeyim referans var. Dolayısıyla tam da yapmak istediğim şey böyle bir hem tarihsel hem de dünyaya yönelik bir portre çıkarmaktı. Küçük bir cemaatten yola çıkarak, küçük bir topluluktan yola çıkarak ve bu topluluğun nasıl bu hale geldiğini araştırmak, incelemek benim için en temel motivasyondu. Yani nasıl olur da bir topluluk bir başka topluluğu ortadan kaldırma motivasyonuna sahip olur? Nasıl bu noktaya gelir? Bu soruyu sormadığımız hem tarihe baktığımızda hem bugünkü dünyaya baktığımızda yanı başımızdaki İsrail-Filistin meselesine baktığımızda bile neredeyse sormadığım benim şahsen bir günüm yoktu. Ve bu 2009'da gerçekleşmiş bu olay yani ismiyle Bilgeköy katliamı tam da böyle bir hikayenin anlatılabileceği bir zemin olarak gözüktü bana. Hikayenin kendi içerisinde karakterler arasında çok fazla aks var. Bir kendi içinde siyasal dinamik var. Yani homojen bir köy değil. Köy içerisinde iktidar ilişkileri var vesaire vesaire. Ama bunun ötesinde gerçekten de bütün bu köyü sarmalayan sizin de dediğiniz gibi bir korku atmosferi var. Evet. Biz filmi izlerken o atmosferin içinde bir anlamda korku filmi izliyormuşuz gibi izliyor. Her an bir şey çıkıyor. Her an kamera bizi şaşırtıyor. Emin Hoca'nın sinemasında şunu çok seviyorum. Bireyin iç dünyasına çok iyi giriyor. Yani o bireyin bir kişiden yola çıkarak onun iç dünyasından başlayarak aslında insanın ilk kavgasına dönüyor. Yani özünde bir Habil-Kabil hikayesiyle başlıyoruz ve bu ta insanlığın ilk anlatıldığından beri süregelen bir anlatı. Çünkü insanın özünde bu var maalesef. Böyle bir zaaf var. Ve oradan çıkan vasıfsız bir adamın yani şıhlığı bile dedesinin bırakmadığı bir adamın aslında gücü elde ettikten sonra nasıl dönüşebileceği ve o güç etrafında insanların nasıl toplanabileceği, bir fikire nasıl herkesin aynı anda inanmaya başlayabileceği ve o fikire giderek herkesin inanmaya başlaması ve o inanç, o fikir işte günümüzde de, tarihte de her zaman insanın olduğu her dönemde gördüğümüz o katliama, o birbirini yok etmeye kadar uzanıyor. İlk izlerken başka, bir de Berlin'de de izlediniz. Orada nasıldı? Filmden çok gurur duyarak ayrıldım. Tabii ki diyorsun yani biz filmi çekerken de büyük bir film çektiğimizin farkındaydık. Senaryo okuduğumuzda da ben hatırlıyorum yani ilk senaryoyu okudum, sonra kapattım, bir daha başladım okumaya. Yani ama filmde sanırım bir filmin güzel olması için özellikle artık bu zamanda bütün birimlerin çok iyi olması lazım. Yani hiçbir şeyin aksamaması lazım. Bunda senaryo, yönetmenlik, oyunculuk evet böyle ama gerçekten sanatı, görüntü yönetmeni, sesi, burada müzikleri, o bütün atmosfer her şey belirliyor yani. Bir tane birimin sekmemesi lazım. Bence bu filmin en büyük başarılarından biri tabii ki Emin abi bu kadar titiz olduğu için de böyle. Ve Berlin'de izlerken filmi izlemiş oldum ben ve çok gurur duyuyorum bu filmin içinde olduğum için. Böyle bir yerelden bugün evrensele tam da aslında bugün biz tam bu röportajı yaptığımız sırada dünyanın yaşadığı bütün bu kaos, acı, bu katliamın tam göbeğine oturması ne kadar da anlamlı bir iş yaptığımızı, ne kadar anlamlı bir hikaye anlattığımızı ortaya koyuyor bence. Bakış açısı olarak tabii ki tasvip ettiğimiz bir yerden bakmıyor kadın hayatı ama tüm o ataerkil toplumun içerisinde sesini çıkarmak isteyecek kadar ve sesini çıkaracak kadar da cesur bir kadın var ortada. Genel çekilirken hüngür hüngür ağladım ki yani hani ayırt edebilirim yani oyunculuk ve normal hayat. O kadar zorlandım ki o sahneyi çekerken hocaya gidip şöyle dedim. Genelde değil mi bu? Çünkü ben ağladım. Çünkü ben tutamadım kendimi. Yok geneldeydi, görmemiş. Bir de bu arada yani zaten görünecek bir şey de yok ama çok zorlandığım anlar var. Emin Hoca'ya son şunu söyleyeceğim. Emin Hoca'ya gidip böyle tam bir öğrenci gibi ne anlatmak istediğimizi çalıştım. Bence şu, bence bu dedim. Hoca böyle dinledi. Hangisi hocam dedim. Tek bir şey soruyorum.
bence dedi. Yani bir insan ne hisseder ki, nasıl bir motivasyon ve nasıl bir inanç bir insanı, bir topluluğu yok etmeye iter. Dolayısıyla aslında burada coğrafya, toprak, köken, nerede olduğu, kimler tarafından temsil edildiğinin değil, tam bir başından beri söylüyoruz. Bir Shakespeare'in o evrensel insanın özüyle ilgili bir tasarısı var ya, hiç değişmiyor. Hala oynandığı zaman bu yüzden çok başarılı oluyor. Burada da aynı hikaye var. Hep diyorum yani o Iago Otello sahnesi aslında Mesut'un ikna edildiği sahne. Dolayısıyla da o öze çok güvendim. Yani başarılı olacağını... Ben oynarken başarılı olmuştu benim için hikaye zaten ya. Oynamasaydım da çok başarılıydı zaten. Bu sefer de kıskanıyor olurdum yüksek ihtimalle. Senin için nasıl bir serüvendi? Sonuçta hani hem de çok da güzel bir ekip olmuşsunuz bir taraftan. Kendi kahramanlarınızı yarattığınızda bu sadece size, sizin topraklarınıza ait oluyor. Ama bunun zaaflarıyla, her şeyiyle verdiğinizde, toplumsal çürümüşlüğüyle verdiğinizde bu herkese ait oluyor. Çünkü bu zaaflıyız ya. Bütün insanlar zaaflı olduğu için, herkesin kendi kusurları, zaafları olduğu için bu herkese mal oluyor. Daha evrensel bir hikayeye dönüşüyor. O yüzden bizim filmin de senaryo anlamında da, oyunculuklar anlamında da bence biraz da başarısı bu. Genelde çok mütevaziyimdir bu konuda oyunculuk anlamında ama ben gerçekten izlediğim şeyde bütün oyuncu arkadaşlarımdan çok memnunum. Yani en başrolden en yerel kasta kadar bence herkes çok iyiydi bu konuda. Tabii bizim için zorlu tarafları var. Bir yandan hani sektörün içerisindeyiz. Hem dizi çekiyoruz hem işte dijital başka projeler yapıyoruz. Gönül ister ki sadece zamanımız kalsın. Sinema yapmaya, sadece onu üretmeye, manevi olarak bizi doyuran şeylere zamanımız olsun ama maalesef sadece bununla kendi hayatımızı idame edemiyoruz. The Art Newspaper'ın Türkiye edisyonunda Müge Turan filmle ilgili aslında Berlin'le ilgili bir kritik yazdı. Emin Alper sinemasının mayasında algılanan bir düşman tehdidinin nasıl manipüle edilip hayatta kalma paniğine, oradan da soykırıma evrilebileceğini gösteren acı bir bilinç var. Bence çok da güzel özetledi. Mesele gerçekten, çünkü korku, tehdit, yani insanlık var olduğu sürece var. Birbirimizi bazen tehdit olarak görmemiz, zaman zaman düşmanlaştırmamız vesaire maalesef insan hayatının doğasında var. Yani birisini bir diğerinin çıkarına düşman olarak görmemiz vesaire. Fakat ne zaman ki bu düşmanlıklar kolektifleşiyor ve ne zaman ki bir takım işte liderler bu düşmanlıkları manipüle ederek iktidara yürüyebileceklerini, iktidarda kalabileceklerini düşünüyorlar. İşte o zaman tehlikeli sınırlara girmiş oluyoruz. Ve bu gerçekten kendi kendini doğuran da bir neredeyse dairevi bir süreç. O lider paranoyayı daha da kuvvetlendiriyor. Paranoya kuvvetlendikçe liderin otoritesi daha çok artıyor vesaire ve işte bir filmde de anlatmaya çalıştığımız bir tür spirale, bir tür döngünün içerisine girip topluluklar kendini kaybedebiliyor. Ellerinize sağlık, niceleri olsun teşekkür inşallah. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.